Akleden kalp ne demektir? Akleden kalp, duyguların düşünce ve akılla kontrol altına alınması demektir. Yani lehum kulubun ya'kilûne biha. Kur'an'daki geçtiği bir orijinal ibare bu. Onların kalpleri var, onunla aklederler. La ya'kilûne biha. Onunla akletmezler. Yani insan duygularının insan düşüncesiyle kontrol altına alınması. Akıl kontrol altına alan şey demektir. Bağlayan şey demektir. Tutan şey demektir. Onun için bağ anlamından türetilmiştir. İşte bu anlamda duygu ve güdülerin aklın yönetimine verilmesi işlemini ifade eder. Bu Kur'an-ı ifade. Kur'an kalbi akıl anlamında kullanır. Bu hermetiklere, oradan da Müslümanlara geçen bir kültürden dolayı Mısır'da, eski Mısır'da aklın yeri yürek olarak görülürmüş. Bu hermetiklere geçmiş. Oradan da Müslüman kültürüne geçmiş ve dolayısıyla Müslüman müellifler, müfessirler de bunu sanki Kur'an'ın söylediği oymuş gibi ele almış. Oysa İmam Ebu Hanife kalbin yeri neresidir diye sorulduğunda kafayı gösteriyor. Dolayısıyla bu yeni bir şey de değil. Demek ki İmam-ı Azam olmak kolay değil. İşte bundan dolayı büyük imam. Yani kalp deyince burayı gösteriyor. Kan pompasını değil. Onun için bu anlamda Kur'an akleden kalb ile tamamen aklı, beyni gösteriyor. Oradaki kalp duyguları ifade ediyor. Duygularsa aslında limbik sistem dediğimiz alt beynin bir sonucu. Alt beyinde hormonlar cirit atıyor. İşte oksitosin, serotonin, pinolin, dimetiltriptamin ve diğerleri. Dolayısıyla işte o alt beynin güdülere hız kazandıran, güdüleri ivme kazandıran o alt beynin faaliyetlerini üst beyin, korteks, frontal lob, insanı insan eden, insana üflenen ruhun fiziki bir karşılığı olan o üst beyinle kontrol altına alır. Onları yönetir. Korkusunu, sevgisini, öfkesini, kinini, açlığını, hırsını, şehvetini yönetirse işte bu akleden kalp oluyor. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.